Kuantum mekaniği veya kuantum fiziği, atom altı parçacıkları inceleyen bir temel fizik dalıdır. Nijen mekaniği veya dalga mekaniği adlarıyla da anılır. Kuantum mekaniği, moleküllerin, atomların ve bunları meydana getiren elektron, proton, nötron, kuark, gluon parçacıklarının özelliklerini anlatmaya çalışır. Parçacıkların birbirleriyle ve ışık ışını, gamma X ışını, elektromanyetik radyasyonlarla olan etkileşimlerini dile getirir. Kuantum mekaniği 20. yüzyılın ilk yarısında Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Max Born, Wolfgang Pauli gibi bilim adamlarınca dillendirilmiştir. Belirsizlik ilkesi, antimadde, Planck sabiti, kara cisim ışınımı, dalga kuramı, kuantum alan kuramı ve benzeri kavram ve kuramlar bu alanda geliştirilmiş ve klasik fiziğin sarsılmasına sebep olmuştur. Kuantum kelimesi Latince ne kadar, ne büyüklükte, mekanik kelimesi ise Latince makinelere ait veya yaratıcı söyleminden gelir. Klasik mekanik başarılı olsa da 1800'lü yılların sonlarına doğru kara cisim ışıması, tayf çizgileri, fotoelektrik etki gibi olayları açıklamada yetersiz olmuştur. Klasik fizik evreni süreklilik olarak nitelendirildi. Ancak Max Planck deney gözlemlerini açıklayabilmek için enerjinin paketciklerden oluştuğunu, bir süre sonra Albert Einstein'ın ışığın aynı paketciklerden oluştuğunu, ışığın da enerjinin de süreksizlik gösterdiğini tespit ettiler. Bazı bilimciler bu süreksizlik varsayımlarını klasik mekanik kuramlarından örnekleme için uğraşsa da uğraşları sonuç vermedi. Ernest Rutherford atomun iç yapısı üzerine yaptığı deneylerde atomun küçük bir çekirdeğe sahip olduğunu keşfetti. Pieter Zeeman, ışığın atom içindeki yüklü parçacıkların hareketi sonucu ortaya çıktığını keşfetti. Thomson elektronu keşfetti. Max Planck, kara cisim ışımasını kuantumlu enerji yayımı ile açıkladı. Kuantum kuramı böylece doğmuş oldu. Albert Einstein, dalga özellikleri olan ışığın aynı zamanda daha sonra foton diye adlandırılacak olan belirli büyüklükte enerji paketlerinden oluştuğu düşüncesini ortaya attı. 1911-1913 yılları arasında Ernest Rutherford atomun çekirdek modelini oluşturdu. Bohr ise atomu bir gezegen sistemi gibi betimledi. Arthur Compton, X ışınlarının elektronlarla etkileşimlerinde minyatür bilardo topları gibi davrandıklarını gözlemledi. Böylece ışığın parçacık davranışı hakkında yeni kanıtlar ortaya koydu. 1924'te Satyendra Bose, Albert Einstein, kuantum parçacıklarını saymak için Bose-Einstein istatistiği denilen yeni bir yöntem geliştirdiler. Kuantum mekaniğinin uygulamaları, kimyasal ve fizik bilimlerinin temelleri bu temel araştırma alanları üstüne kurdular. Akışkanlar mekaniği, elektromanyetik, istatistiksel mekanik, kimyasal kinetik, klasik mekanik, kuantum mekaniği, optik, termodinamik. Diğer fizik kimya dalları bu temelin uygulamalarıdır. Yani bunlara saf, diğerlerine uygulamalı veya deneysel fizik, kimya gözüyle bakılabilir. Kuantum mekaniğinin mikrosistemlere uygulanması ile şu uygulamalı fizik ve kimya dalları türetilmiştir. Anorganik kimya, organik kimya, biyokimya. Bunlarda temel uygulama dalı olan kuantum kimyasının özel olarak sırasıyla anorganik, organik ve biyomoleküllere olan uygulamasıdır. Katı hal kimyası, katı halin kuantum mekaniği, kuantum kimyası, atom ve moleküllerin kuantum mekaniği, nükleer kimya, çekirdeğin kuantum mekaniği, parçacık kimyası, atom altı parçacıkların kuantum mekaniği, plazma kimyası, plazmanın kuantum mekaniği, sıvı hal kimyası, sıvı halin kuantum mekaniği, fotokimya, fotofizik, yüzey kimyası gibi pek çok dalda kuantum mekaniğinden deneyler içerir.
Kuantum ışınlanmanın gerçekleşmesi, foton çiftleri ile maddenin atomları kodlanıp diğer merkezdeki fotonlara gönderilir. Kodlar diğer merkezde işlenip diğer merkezdeki aynı tip atomlar birleştirilir ve aynı madde elde edilir. Bu temelde madde taşıması ya da elektron olarak madde kopyalanması gerekir. Işınlanma işleminin sonunda orijinal maddenin yok olması gerekir. Deneysel olarak bu şekilde ışınlanma yapılabilir. Kuantum ışınlanmanın muhtemel uygulamaları, kuantum ışınlama sade ulaşım veya haberleşme alanında değil, tıbbi ve askeri alanda da gelişmelere yol açar. Tıpta sanal tıp dönemi başlatılacak, her bir organın kodları kopyalanıp saklanacak. İleride olası bir hastalık ve kaza sonucu organların zarar görmesi neticesinde bu kodları kullanılıp organ eski haline getirilerek tedavi edilecek. Bütün bunlar kurgu ve teori olarak görülen bu teknolojiler gün geçtikçe uğraşlar ve deneylerle beraber istenilen düzeye yaklaşmaktadır. Kuantum bilgisayarlar fizikçilerin olduğu kadar askerlerin gizli haber alma servislerinin de hayali. Atom altı dünyada geçerli olan kuantum mekaniğinin kurallarının günümüzde en hızlı süper bilgisayarların bile yaklaşamayacağı hızda hesaplama gücüne sahip olması nedenleri arasındadır. Bunu sağlayan kuantum mekaniğinin kuantum durumlarının üst üste binmesi veya parçacığın aynı anda birkaç yerde birden olabilmesi teorimidir. İçinde yaşadığımız ve klasik fizik kurallarının belirgin olduğu dünyamıza koşullanmış olan mantığımız kabul etmekte zorlansa da kuantum deneylerden başarılı bir şekilde çıkmıştır. Bilgisayar teknolojisini alımlı kılan şey kuantum, bit ya da kısaca kubit diye adlandırılan birimlerin klasik bilgisayarlarda kullanılan ikili sistemdeki 1 ya da 0 anahtarları yerine hem 1 hem de 0 gibi davranmalarıdır. Klasik bilgisayarlarda işlemler sırayla teker teker yapılırken kuantum bilgisayar teknolojisinde aynı anda yapılıyor ve aynı anda incelenen pek çok durum doğru cevaba dönüşüyor. Atom altı dünyadaki etkileşimler farklı kuramların geçerli olduğu dünyaya taşımakta sorun yaşandığı bu sebeple deneylerin devam ettiği söyleniyor. Çoklu evren birbirinden farklı, gözlemlenebilir, varsayılan evrenlerin toplamı, çağımız teknolojileri ile gözlemleyebildiğimiz evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı büyüklüğündedir. Çoklu evrenin çok küçük bir kısmına tekabül eder. Çoklu evren sonlu veya sonsuz olan muhtemel evrenlerin bütünü olup bu evrenler var olan her şeyi mekan, zaman, madde, enerji ile fizik kanunları ve fiziki değişimlerini kapsar. Çok evrenlere alternatif evrenler ya da paralel evrenler de denir. Çoklu evren teorimine kozmoloji, kuantum mekaniği ve felsefede rastlanır. Çoklu evren teorisiyle bilinen gözlemlenebilir evrenin potansiyel farklı boyutları ve farklı tarihçeleri, geçmiş ve gelecek gibi unsurları da vardır. Çoklu evrenin teorisi kuramı, evrenler birbirine bağlı olup fizik, matematik kuralları doğrultusunda çoklu sistemin modelidir. Bu modelde evrenlerin ortak bağdaştırıcısı olduğu ve birbirleri ile temas halinde oldukları varsayılır. Ayrı evrenlerde bütün muhtemel dünyalar farklılık gözetmeksizin eşit gerçeklik düzeyinde var olurlar. Modal realizm teorisidir. 1990'larda fizik ve matematikçiler tarafından bilinen evrenin matematiksel bir sisteme denk olduğu, yani matematiksel sistemlerdeki tüm sınıfların eşit düzeyde gerçek olduğu kuramını ortaya attılar. Paralel evren ve ruhani alemler olarak da anıldı. Bu evrenlerin gözle görülen evrenle bağlantılı olduğuna inanılır. Çoklu evren kuramı, evrenlerin tabiatını, evrenler arasındaki benzerliği içerir. Çoklu evrenler astronomide, dinde, felsefede, fizikte, kozmolojide, kişi ötesi psikolojide, hayal ürünlerinde, özellikle bilim kurgu ve fantazide teori oluşturur. Çoklu evrene alternatif evrenler, kuantum evrenler, geçişimli boyutlar, paralel dünyalar, değişimli gerçeklikler,
değişimli zaman tüneli, boyutsal düzlemler de denir. Çoklu evren terimini ilk kez felsefeci Amerikalı William James 1895 yılında kullandığı biliniyor. Fizikçiler çoklu evrenlerin bilimsel araştırmalar için uygun olup olmadığı konusunda farklı düşüncelere sahipler. Çoklu evren teorisini destekleyen fizikçiler de vardır. Brian Greene, Michio Kaku, Sean Carroll, Stephen Hawking, Steve Weinberg gibi destekleyen fizikçilerin bir kısmıdır. Eleştirenler ve çoklu evren sorusunun bilimsel olmaktan çok felsefi bir konu olduğunu, bu sorunun elle tutulur bir yapısı olmadığı için bilimsel olmadığını dile getirmişler. Bilimsel olduğunu düşünenler de vardır. Princeton'dan kozmolojist Paul Steinhardt, evren teorisine karşı olduğunu dile getirmek için 2014'te yıllık kenar soruyu kullandı. Yaygın soyut, fizik ve kozmoloji geri çekilmeli. Bu düşünceye göre bizler fizik kanunlarının ve rastgele bir yamadan diğer yamaya değişiklik gösteren uzayın özelliklerine sahip bir evrende yaşıyoruz. Bu görüşe göre gözlemlenebilir evrenimizde kanunlar ve özellikleri açıklanamaz ya da tahmin edilemez. Çünkü şansa bağlıdırlar. Bu tabloya göre çok uzaktaki farklı uzay bölgelerinde farklı kanunlar ve özellikler görülür. Bütün çok evren boyunca sonsuz sayıda farklı yama vardır. Bu yamalar arasındaki ilişkiyi Alan Guth'un sözleriyle açıklarsak, olacak her şey olabilir ve sonsuz defa olacaktır. Böylelikle bunu her şeyin teorisi olarak açıklıyorum. Herhangi bir gözlem ya da gözlemlerin kombinasyonu her şeyin teorisi ile bir tutulabilir. Hiçbir gözlem ya da gözlemin kombinasyonu bunu yalanlayamaz. Teorinin tahrif edilemez olmasını taraftarları eğlence olarak görüyor. Bu çürütülemez fikrin normal bilimin sınırlarının ötesinde olması diğerlerini öfkelendiriyor. Fakat birkaç kişi dışında herkes, bazıları gönülsüz olsa da hiçbir şeyin teorisini kabul etmişlerdir. Bilimsel dergilerin kağıtları ciddi bir şekilde hiçbir şeyin teorisi ile dolu. Steinhardt, bazı teorilerin başarısız olsalar bile kazanç sağladıkları için desteklendiğini iddia ediyor. Steinhardt, çok güçlü bir şekilde karşı çıktığı bilimsel değerlerin tekrar tanımlandığını görmek istiyor. Hiçbir şeyin teorisi kullanılabilir. Çünkü hiçbir şey ihtimalin dışında değil ve yanlışlanamıyor. Pek çok yerde muhtemel sonuçları tartışılıyor. Fakat onlar sadece olasılıklar, kesinlik içermiyorlar. Böylece teori hiçbir şeyi riske atmıyor. Kurgusal gerçeklik, bu görüşe göre kurgu olduğu için kurgusal karakterler de var. Aynı duygulara sahip felsefi konularda ayrışan kurgusal varlıklar var. İnsanlar, pazartesi günleri, sayılar ve gezegenler gibi. Modal gerçeklik, muhtemel dünya ihtimalleri, faraziye ifadeleri ve benzer şeyleri açıklayan bir yoldur. Ve David Lewis gibi bazı filozoflar bütün muhtemel dünyaların var olduğuna inanıyor ve sadece gerçek dünyadaki gibi gerçektirler. Trans dünya kimliği bir metafiziki düşünce olarak çoklu evren şeması ortaya çıkabilir. Bu şemanın bir evrenin sonsuz sayıdaki aynı kopyası olduğu ve bu düşüncenin muhtemel farklı dünyalarda aynı cismi oluşturduğu farz ediliyor. Meslektaşı David Lewis'in teorisine göre cisimler benzerden ziyade özdeş olarak kabul edilmelidir. Kuantum teorisi teknoloji geliştikçe önümüze çıkmaya devam ediyor. Özellikle sinema filmlerinde gördüğümüz kuantumun gücü gözler önüne seriliyor. Bilim var oldukça yeni bilgileri ve olguları öğrenmeye devam edeceğiz. Videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin de desteğinizle bu video daha çok izleyiciye ulaşır. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açıp takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.